Merhaba. Günün hangi saatinden bizleri izliyorsanız sizlere günaydın, tünaydın, iyi akşamlar ve iyi geceler efendim. Bu videomuzda sizlerle beraber Portekizliler nasıl dünyanın birçok önemli noktasını keşfetmişlerse biz de sizlerle beraber Lizbon'u keşfedeceğiz. Kendim hakkında ufak bir bilgi vermek istiyorum bu noktada. Ben yaklaşık 1 yıldır eşimle beraber Lizbon'da yaşıyorum. Bundan dolayı sizlere de olabildiğince en ince detayına kadar Lizbon'un bütün güzelliklerini göstermek istiyorum. Umarım videomu beğenirsiniz. O zaman hadi gelin hep beraber Lizbon'u keşfedelim. Buranın merkezi sayabileceğimiz Praça do Comércio yani ticaret meydanıyla başlıyoruz. Bu meydan daha öncesinde Ribeira Kraliyet Sarayı'nın bulunduğu bir meydan. Fakat 1755 yılında Lizbon'da yaklaşık 9 büyüklüğünde çok büyük bir deprem meydana geliyor. Ve bu depremin etkisiyle de ne yazık ki tsunami felaketi oluşuyor ve şehrin birçok bölgesinde de yangınlar oluyor. Yani tamamen bir kaos günü. Ve şehir tamamen yok oluyor, yıkılıyor. Şehirdeki nüfusun yaklaşık 1/3'ü ne yazık ki hayatını kaybediyor. O dönemin kralı, görmüş olduğunuz arkamdaki heykeli bulunan Kral 1. José de ailesiyle beraber fayton gezisine çıkmış ve bu sayede hayatta kalıyorlar çünkü sarayda tamamen yıkılmış oluyor. Depremden sonra o dönemin çok önemli devlet adamlarından bir tanesi olan Marquês de Pombal ile beraber Kral 1. José tekrardan şehri inşa ediyor ve bu alanı ticaret meydanı olarak oluşturuyorlar. Sebebi de şu, ticaret meydanı tamamen burada Tejo Nehri'ne bakıyor ve bu Tejo Nehri'nden gelen denizciler ganimetlerini bu ticaret meydanında satarak ticareti gerçekleştiriyorlar. Ticaret meydanının tam karşısında yer alan o dönemin limanına denizciler yanaşarak buradaki bu merdivenlerden çıkarak ticaret meydanına doğru geçiyorlar. Günümüzde ise turistler için çok popüler bir nokta. Özellikle gün batımını bu merdivenlere oturarak izleyebiliyorlar. Ticaret meydanından sonra şehre girişin yapıldığı Rua Augusta anıtının önündeyiz. Bu anıtta gördüğünüz üzere heykeller ve mitolojik bir figür bulunuyor. Heykellerden bir tanesi Vasco da Gama'ya, diğeri ise Marquês de Pombal'a ait. Yukarıdaki mitolojik figür ise o dönem depremden sonraki dahiliğin ve kahramanlığın ödüllendirilmesini simgeliyor. Rotamızı ticaret meydanından çıkarak Belem'e doğru çeviriyoruz. Bugün hava çok güzel. Ondan dolayı bisiklet kiralayalım ve nehir boyunca bisiklet sürelim dedik. Gira ya da Bolt gibi bisiklet uygulamalarından bisikletinizi kiralayabilirsiniz. Biz de şimdi Gira uygulaması ile bisikletimizi kiralayarak Belem'e doğru yola çıkıyoruz. Doğru ilerlerken 25 Nisan Köprüsü'nün önünde ufak bir mola veriyoruz. Bu köprü hakkında size bir bilgi vermek istiyorum. Bu köprü 1966 yılında Salazar döneminde Golden Gate'in inşaat mühendisleri tarafından yapılmış. Bundan dolayı da San Francisco'daki Golden Gate'in ikisi de denilebiliyor. O dönem Salazar'ın ismiyle açılmış. Fakat sonrasında 25 Nisan ismini almış. Nasıl derseniz 25 Nisan 1970'lere kadar Portekiz diktatörlük rejimiyle yönetiliyormuş. Fakat 25 Nisan 1974'te bu diktatörlük rejimi yıkılmış ve adını da daha sonrasında köprü 25 Nisan olarak değiştirmişler. Bu devrim hakkında ufak bir bilgi vermek gerekirse de bu devrim aynı zamanda karanfil devrimi ismini alıyor. Sebebi de o dönem işte asker darbe yapacağı zaman halka sokağa çıkma yasağı ilan ediyor ve halk demokrasinin gelmesi amacıyla destek vermek için sokağa iniyor ve o zaman çiçek pazarında bolca bulunan karanfilleri alıyorlar ve silahların, tankların lampularına o karanfilleri iliştiriyorlar ve herhangi bir şiddet olmadan ne oluyor? Portekiz diktatörlükten demokrasi rejimine geçiyor ve karanfil devrimi ismini alıyor bu devrimi.
Arkadaşlar şu an Lizbon'daki çok önemli noktalardan biri olan Jeronimo Manastırı'na geldik. Gördüğünüz üzere burada bayağı uzun bir kuyruk var. Ondan dolayı size ne öneririm? Gerçekten çok erken saatlerde gelin ki bu kuyruğu beklemeyin. Biz her zamanki gibi geç kaldık ve bu kuyruğu beklemek zorundayız. Aslında Lizbon kart sahibiyseniz ya da işte oturum kartınız varsa direkt geçiş sağlanabiliyor diye öğrenmiştim ama görevliye sorduğum zaman her ne tıkıt olursa olsun bu sırayı beklemeniz gerektiğini söyledi. Hazır Lizbon karttan konu açılmışken Lizbon kartı size en azından bir günde olsa almanızı tavsiye ederim. Neden? Çünkü bu Lizbon kart size hem sınırsız ulaşım hakkı sağlıyor, aynı zamanda işte bu Jeronimo Manastırı, işte Belém Tower gibi belli noktalara da ücretsiz bir şekilde girişinizi sağlıyor. Ne tavsiye ederim? Rotanızı bir oluşturun. Ona göre işte kaç günlük Lizbon karta ihtiyacınız varsa ona göre Lizbon kartı alarak en azından bir günde olsa bu şekilde ücretsiz geçişler için kullanmanızı tavsiye ederim. Manastıra girdiğiniz zaman burada bir aslan figüründe olmuş olduğu tablo ile karşılaşıyorsunuz. Aslanla alakalı bir hikaye var burada. Aziz Jeronimo bir Kudüs gezisi sırasında yaralı bir aslanla karşılaşıyor ve bu yaralı aslanı iyileştiriyor. Daha sonrasında aslan Jeronimo'yu hiç bırakmıyor ve Jeronimo Portekiz'e bu aslanla beraber geliyor ve bu manastırın yapımında da aslan figürlerine çokça yer veriliyor. Bu tabloda onlardan birisi. Dönemin önemli kaşiflerinden olan Vasco da Gama 1500 yılında o dönemin kralı olan 1. Manuel'e geliyor, diyor ki ya biz keşiflere çıkmadan önce bizim dua edebileceğimiz, döndükten sonra da yine aynı şekilde şükredebileceğimiz bir manastır yapılsın. Ve sonrasında Kral 1. Manuel burada bu manastırın yapımına 1500 yılında başlıyor ve yaklaşık 100 yıl alıyor bu manastırın tamamlanması. O dönemki ekonomik tabii durumlar burada manastırın uzun bir sürede tamamlanmasına neden oluyor. Ne oluyor hatta işte kaşifler keşiften döndükten sonra işte getirdikleri ganimetlerin belli bir kısmını buraya bağışlayarak bu manastırın yapılmasına katkıda bulunuyorlar. Manastırdan çıktıktan sonra hemen burada gördüğünüz üzere ücretsiz giriş yapabileceğiniz kilisenin kuyruğu var. Tabii ki yine kuyruk. Ama burası biraz daha kısa bir kuyruk. Daha hızlı geleceğini düşünüyorum. Burada tabii göreceğiniz en önemli şeylerden birisi Vasco da Gama'nın da bu kilisenin içerisinde mezarı bulunuyor. Hep beraber şimdi kilisenin içerisine gireceğiz. Belém'e kadar gelmişken buranın meşhur nata tatlısını yemeden dönmek tabii ki de olmazdı. Gelmişken burada pasta işte Belém'de yemenizi tavsiye ederim. Çünkü şöyle bir durum var. Bu nata tatlısı Jeronimo Kilisesi'nde bulunmuş ve buradaki tarif sadece orijinal tarif, daha doğrusu sadece bu mekan ile paylaşılmış. Dolayısıyla gerçekten farklı yerlerde yediğiniz zaman o tadın farkını alabiliyorsunuz. Evet, şimdi çıtır çıtır yiyoruz. Çıtır çıtır ses geliyor valla. Geliyor mu bilmiyorum. Çok güzel ya. Bunu soğuk yemeyin asla. Gerçekten soğutmadan yiyin. Öbür türlü içerisinde krema donuyor. Tadını çok alamıyorsunuz. Onun için gelin bence taze burada iyi. Böyle iyi. Portekiz'de kaşifler ülkesi desek çok da yanlış olmaz bence. Özellikle keşifler çağı olarak adlandırılan 15. ve 16. yüzyılda birçok yer Portekizliler tarafından keşfedilmiş. Ve bu anıtta da Prens Henry'i görüyorsunuz en başta. Prens Henry de kendisi bir denizci ve keşiflere çok meraklı ve çok fazla denizciyi de keşifler için teşvik ediyor.
Ve bu keşiflerden en önemlilerinden bir tanesi de Vasco da Gama'nın keşfetmiş olduğu Hindistan ve baharat yolu. Prens Henry vefat ettikten 500 yıl sonra kendisini anmak amacıyla bu anıtı buraya inşa etmişler. Tejo Nehri'ni konumlanmış olan bu anıtın hemen arkasında da bir harita yer alıyor. Haritaya baktığımız zaman o dönem Portekizliler tarafından keşfedilmiş bütün keşif rotalarını ve keşif tarihlerini o belgelerin üzerinde bu haritada görüp inceleyebilirsiniz. Birkaç aydır gerçekten çeşitli zamanlarda buraya geldim. Sırf Belem'in içerisine gireyim, Belem Tower'ın içerisine gireyim ve size oraya göstereyim diye. Ama bazen çok uzun kuyruklara denk geldim, bazen zaman tutturamadım, kaçırdım, giremedim. Şu an Lizbon'da sana doğru yaklaştığım için artık bu çekimi yapmak istedim. Lizbon'a geldiğinizde muhakkak görmeniz gereken bir yerdeyiz. Belem Tower'dayız. 1571 yılında burası yapılmış. Amacı da tam olarak Tejo Nehri'ni okyanusa bağlayan noktada buradaki bir gözlem kulesi olarak kurulması. Şimdi Belem tarafında gezdiniz, gördünüz, karnınız biraz acıktı ya da bir şeyler içmek istediniz. Sizi buranın Karaköy'üne getirdim. Arkadaşlar Elix faktörü zamanında bir tekstil fabrikası olarak kullanılırken dönemin işte o tekstil çağının işte artık o parlak dönemlerinin sönmesiyle beraber 2008 yılında demişler ki biz buraya dönüştürelim. Böyle turistik bir alan olabilir. Aynı zamanda insanların gelip bir şeyler yiyip içebileceği, böyle dinlenebileceği bir alan yaratabiliriz demişler ve Elix Faktörü'yü yapmışlar. Şimdi gelin sizlerle beraber Lizbon'un Karaköy'ünü gezelim. Felicidade é estar em sua companhia. Felicidade. Bugün Lizbon'un sembollerinden biri olan São Jorge Kalesi'ndeyiz. São Jorge Kalesi Lizbon'un tepelerinden birine konumlanmış vaziyette ve çok güzel bir manzaraya sahip. Aynı zamanda da meşhur Alfama sokağına komşuluk yapıyor. Ondan dolayı rotanızı oluştururken muhakkak buradan çıkıp Alfama sokaklarını keşfetmenizi tavsiye ederim ki biz de bugün tam olarak aynı rotayı takip edeceğiz. Yukarıda çok güzel bir manzaranın olduğunu söylüyorlar. Ben de ilk defa çıkacağım. Hadi gelin hep beraber kaleyi tırmanalım. Kaleye girişimizi yaptık. Eğer siz de online bir şekilde biletinizi aldıysanız kuyruğu beklemeden hop diye geçebilirsiniz. Onun için gerçekten bu tarz turistik gezilerde online biletleri almanızı size tavsiye ederim ki zamandan kazanın. Şimdi Allah manzara çok güzel ya. Gerçekten yani burada Mirador olarak adlandırdığımız seyir tepeleri var. Onları da zaten ilerleyen zamanlarda ziyaret edeceğiz sizlerle beraber ama burası gerçekten en top, en güzel nokta. Gördüğünüz üzere kale şehri çok hakim bir pozisyonda yer alıyor. Bu da zaten asıl amacını gerçekleştiriyor. Burada aynı zamanda okyanus üzerinden gelen gemilerin de takibini bu şekilde kalede kontrol ediyorlarmış. Buradan da ücretsiz bir şekilde şehri stoklayabilirsiniz. Dürbününüzü kullanarak gerçekten Praça da Comércio meydanının tam içerisinde sanki yürüyormuşuz gibi hissettiriyor. O derece yakınlaştırıyor. Gelen gemileri de biz de burada aynı şekilde izleyebiliyoruz. 1 lira vermenize gerek yok arkadaşlar. 1 liraya gerek yok. 1 euro yazıyor ha. Ama gayet net görünüyor. 1 euro ya da 50 cent diyor. Bilmiyorum ayrımı ne ama yani burada ona çok güzel görünüyor. Bilmiyorum bozuk herhalde. Çaktırmayın.
Kalenin tarihi 5. yüzyıla dayanıyor. 5. yüzyılda küçük bir kale haline inşa edilmişken 11. yüzyılda Portekiz'in ilk kralı 1. Alfonso tarafından burası genişletiliyor, yenileniyor ve saray haline getiriliyor. 8. yüzyılla 11. yüzyıl arasında Endülüs Emevi Devleti'nin bir parçasıydı. Ondan dolayı bu kalenin içerisinde aynı bu havuz gibi Arap esintilerini de görebilirsiniz. Aynı zamanda yakın zamanda yapılan kazı çalışmalarında Fenikelilere, Kartacalara ya da Yunanlılara dair de birkaç kalıntı bulmuşlar. Arkadaşlar kaleyi gezmemiz yaklaşık 2,5-3 saat kadar aldı. Şu an kaleden ayrılırken mükemmel bir gün batımını yakalamış olduk. Gerçekten siz de eğer ya girişinizi ya da çıkışınızı burada bu saate göre ayarlarsanız mükemmel bir manzara sizi karşılıyor olacak. Bununla bütünleşmiş böyle binalardan sarkan çamaşırlar. Bunlar gerçekten artık sembol haline gelmiş. Yani bunun tabii sebeplerinden bir tanesi evler çok küçük. Onun için gerçekten çamaşır asacak yer yok. Aynı zamanda nem de oluyor. Ondan dolayı tabii çamaşırlarda da koku olmasın diye bu kadar çamaşırları dışarıya seriyorlar. Ve bu da artık böyle bir sembol haline gelmiş burada. İnanılmaz güzel bir gün. Şimdi bugün gezimize Graça'dan başlayacağız. Bugün sizlerle beraber seyir tepelerini gezeceğiz. Bakalım, umarım beğenirsiniz. Arkadaşlar Lizbon'a geldiğinizde göreceksiniz ki sokak sanatları burada gerçekten çok fazla ve gördüğünüz gibi hemen hemen her duvarda mükemmel derecede resimler var sizi karşılayan. Şu anda biz de Graça sokaklarını arşınladık. Burada bir ara sokakta çok güzel duvar resimlerinin olduğu bir noktaya geldik. Size de onu göstermek istedim. Antikacıları buraya davet edelim. Şimdi sizi çok güzel bir yere getirdim. Graça'da cumartesi günleri böyle bir hırsız pazarı diye adlandırılan bir alan bu. Gördüğünüz gibi bizim işte antika pazarları var ya, onların Lizbon versiyonu. Burada tabii seramik biliyorsunuz çok önemli. Gördüğünüz gibi burada çok güzel seramik karolar var. Bunları mesela hediyelik olarak alabilirsiniz. Böyle yine ihaleler var seramikten yapılmış. Çok güzeller ya. Mantar meşesinden, kabuğundan yapılan böyle hediyelik eşyalar. Aa, bakın bunlarda dikkat etmeniz gereken bir şey var. Portekiz yazıyor olması lazım. Yani bazılarının da yumuşaklığından anlayabilirsiniz zaten. Böyle yumuşaksa orijinaldir, yumuşak değilse bayağı Çin üretimidir. Onun için böyle o dokusunun gerçekten yumuşak olmasına dikkat edin. Tezgahtaki bazı abilerimiz, ablalarımız video, fotoğraf çekmemize izin vermiyor ki tam yan tezgahta böyle bir şey yaşadık. Sonra bu ablamız dedi ki gelin çekin, istediğiniz gibi bakın. Ben size açıklayayım hepsini dedi. Burada çok güzel böyle takıları var. Kendi yapıyormuş. Bunların hepsi tek. Yani 2 tane yapmıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi küpeler. Tamamen özel taşlardan çok güzel kolyeler var. You have online website as well. Yeah. This anybody can order online as well. Yes, of course. Yes. I can Burada ship. geldi bu arada, gerçekten Instagram hesabı da var. Online'da sipariş edebiliyor musunuz? Ben de çok güzel burada bir tane küpe aldım. Bakar mısınız kutunun Oh, tatlılığına? I forgot to put a card inside. I'm gonna put a card inside. The card so can follow me. Yes. Bunu da açıklamada Now it's yazalım. done. Çok tatlı Thank ya. you so Çok much. özenmiş. Gerçekten burada en beğendiğim tezgahı aldım. Thank you so much. You're Thank so you. kind. Have a nice vacation in Portugal. You are very nice. Thank You you. too. Bye-bye. Thank you. See you. Bye. Arkadaşlar burada çok tatlı bir amcamız var. Çok tatlı böyle çantalar satıyor. Gördüğünüz gibi sadece 2 euro. Gerçekten hiçbir şey. Tam böyle plaj için ya. Görüyor musunuz? Ben bunu aldım. Çok beğendim. Yaz da geldi. Amcamız burada satış yapıyor. Girişi
bu tezgahlarda amcamızdan buradan çeşit çeşit seçip alabilirsiniz. Tam yaz çantası bence, çok tatlı. Plaja alın, götürün, içerisine gözlüğünüzü, havlunuzu koyun. Burada böyle kemerler de satıyor yine amcamız. Galiba ikinci el kemerler ama mesela bunlar da 2,5 euro. Aynı şekilde böyle bir kemer ihtiyacınız olursa da amcamızdan alabilirsiniz. Muito obrigado. Vai. Ciao. Ateca. Şimdi burada Pantheon diye olarak adlandırdıkları bir binanın önündeyiz. Burası ne diye sorarsanız 17. yüzyılda burası kiliseymiş. Daha sonrasında bunu böyle bir dönüşüme sokarak burada Portekiz için önemli olan kişilerin mezarlarını buraya bu şekilde koymuşlar. İçeriye girip ziyarette bulunabilirsiniz. Gördüğünüz gibi yukarıda böyle size bir balkon bekliyor olacak. İçeri girerseniz burada çok güzel bir manzarayla karşılaşacaksınız. Ama bu binaya para verip de girmek istemezseniz şimdi çok güzel seyir tepelerine götüreceğim sizi. Orada da çok güzel manzaralar yakalayacağız beraber. Bayağı rüzgarlı. Onun için sesim çok iyi gelmiyor olabilir. Kusura bakmayın, mikrofonum yok. Onu işte halledeceğiz inşallah. Bakalım yakın zamanda. Şimdi ilk seyir tepemize geldik. Graça'da bulunan Senhora do Monte. Kusura bakmayın, isimleri hala söyleyemiyorum. Portekizce bence çok zor bir dil. Gördüğünüz gibi burada inanılmaz güzel bir manzara var. Çıktığınız zaman böyle Allah'ım, Lisbon ayaklarınızın altında. Gördüğünüz gibi. Şurada kale var. Kaleye gitmiştik, ziyaret etmiştik hatırlarsanız. Burası'ya geldik. Aslında burası böyle boylu boyunca bir yer ama diğer tarafı kapanmış. Kilisenin önündeki taraf. Burası önceden kapalıydı. Burayı açmışlar, o tarafı kapatmışlar. Aşağıdan yukarıya doğru bir füniküler çünkü gelecek. Onu galiba düzenliyorlar. Onun yolunu falan ayarlıyorlardı. Burada böyle biraz tabii kısıtlı bir manzara var diğer manzaralara göre. Kioskumuz var eğer yorulduysanız. Duralara o dediğim Senyora'da başlarsanız aşağılara doğru tırım tırıs tırım tırıs ine ine böyle merkeze doğru gideceksiniz. Hop ya, gördünüz mü? Güzel değil mi? Ve buradan merdivenlerden inip sizi bir yere götüreceğim arkadaşlar hızlıca. Burada Lisbon'un bütün tarihini resimlendirilmiş şekilde görebilirsiniz. Arkadaşlar Mirador'da Santa Lucia'dayız. Burası da çok meşhur biliyorsunuz. Çok güzel böyle bir manzara eşliğinde. Şuralara oturup fotoğrafınızı çekebilirsiniz. Arkadaşlar Mirador'larda mükemmel manzaraları seyrettikten sonra aşağıya doğru sallanırken göreceğiniz yapılardan bir tanesi de Lisbon Katedrali olacak. Lisbon Katedrali gerçekten Lisbon'un simgelerinden biri. Özellikle böyle tramvayla beraber yakaladığınız zaman mükemmel bir derecede resimler elde ediyorsunuz. Şimdi biliyorsunuz Portekiz'de bir zaman Arapların egemenliğinin altındaydı. Ve o Arapların egemenliğinin altında olduğu dönemde aslında Lisbon Katedrali'nin yerinde cami vardı. Ama bildiğiniz gibi İspanya ve Portekiz ülkeleri tekrar ele geçirdikleri zaman bu camileri yer etmişler ya da restore etmişler. Dolayısıyla bu katedralinde böyle aslında bir tarihi nehrin karşısına geçeceğiz. Karşıda çok güzel bir restoran var. Gün batımını mükemmel yakalayacağınız. Onun için biz de gün batımını orada yakalamak amacıyla karşıya geçiyoruz. Burada şimdi biletinizi alabilirsiniz. Şurada makinelerde Caixa Sodre durağından, şu makinelerden biletlerimizi alıp karşıya geçeceğiz. Botuna bindik, karşıya geçtik. Allah'a şu an tam gün batımına denk geldik. İnanılmaz güzel bir görüntü başladı yani. Şu an böyle nehrin kenarından yürüyoruz ama parkın güzelliğine bakın.
ignoraria qualquer preço, porque te ignoro, te conheço. Quando chove, quando faz frio. Do outro plano te devoraria tal Caetano, a Leonardo DiCaprio. É milagre tudo que Deus criou pensando em. Portekiz'in 1001 çeşit güzel şarapları var ama onun yanında bir de likörü var ki Cincinye diye adlandırılan. Biz çok seviyoruz arkadaşlar. Geldiğinizde muhakkak denemenizi isteriz. Şimdi burada aslında 2 tane Cincinyeci var. Bir Cincinye Sam Rebel, burası bizim favorimiz. Bir de hemen bunun yakınında var. Orada da deneyebilirsiniz. Ama orası biraz bize fazla tatlı geldiği için açıkçası biz burayı tercih ediyoruz. Şimdi 1,5 liraya gördüğünüz gibi cincinyalarımızı aldık. Burada gördüğünüz üzere aslında vitrinde de çeşit çeşit boyları var. İstediğiniz boydan da eğer götürmek isterseniz hem hediyelik hem de kendiniz için alabilirsiniz. Arkadaşlar şimdi burada bir de pasta işte baklava var. Baklava zaten buradaki en meşhur balıklardan bir tanesi. Bunu bir de bu şekilde size sunuyorlar. Aslında turistik bir yerde var. Onu göstereceğim size. Şu an biz biraz daha yerel bir yerde yiyoruz. Peki bakalım bu lezzeti nasılmış. Bizim komşumuz yaptığında biraz daha farklı geliyor bize tadı. Biraz değişik bir yerden. Çok iyi. Bunu çok beğendim. Yani turistik geldiğim yere göre. Fiyatı nasıl şimdi buranın? 1.80. 1.80. Diğer yerde yanlış hatırlamıyorsam tanesi 5 lira orada. Burada 1.80 ve ben bunu bayağı beğendim. Arkadaşlar asansör servis dışı. Normalde bu asansörü kullanıp ücretsiz bir şekilde aynı yere çıkıyordunuz. Ama üzülmeyin. Ben sizi yukarıya farklı yönden götüreceğim. Gelin buradan şimdi tepeye doğru tırmanacağız. Hedefimiz asansörün olduğu bölge. Bu dediğim yer gördüğünüz gibi aslında o bahsettiğim pastane baklava şubeleri var çeşit çeşit. Asansör çıktığınız zaman da aslında karşılaşacağınız bir yer. Burada gördüğünüz gibi portman ile beraber herhalde servis ediyorlar. Tabii ama ekstra ücret ödemeniz lazım portman için. Tada! Asansörün çıktığı yerdeyiz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok hızlı da beklemenize gerek yok. Ücreti de vermenize gerek yok. Çünkü önünde sonunda karşılaşacağınız asansör burası. Teşekkürler. Asansörden çıktıktan sonra hemen bitişinde yer alan Arkeoloji Müzesi'ne geldik. Arkadaşlar bu Arkeoloji Müzesi 1384 yılında aslında manastır olarak kurulmuş. Fakat 1755 yılındaki o büyük depremle beraber çok büyük hasar görmüş. Ve sonrasında
çeşitli zamanlarda bunu restore etmeye çalışmışlar, yeniden inşa etmeye çalışmışlar. Fakat farklı sebeplerden dolayı inşaatını tamamlayamamışlar. 1864 yılında ise Portekiz'de Arkeologlar Derneği'ne bunu bağışlamışlar ve o zamandan beri de burada aslında müze olarak turistlerin hizmetine açılmışken bir de akşam gelelim buraların tadını böyle çıkaralım derseniz şu an o noktalardan birindeyiz. King Street'teyiz. Adından da anlaşılacağı gibi hop böyle bu sokak boyunca yerler pembe. Buraya gelip burada mekanlarda içebilirsiniz. Ya da siz de bir Portekiz kültürü yaşamak istiyorsanız biralarınızı alıp sokaklarda muhabbet edebilirsiniz. Portekiz deyince de akla şarap geliyor ama bilin ki arkadaşlar bira da inanılmaz derecede uygun. Burada imperial dediğimiz bu küçük biralar var. Böyle hafif küçük boylu bira alıp içmek isterseniz bu biraları yaklaşık böyle bir mekanda 2,5 liraya içebilirsiniz. Gerçekten çok keyifli oluyor. Yazında hem biranız ılınıyor. Bu şekilde soğuk soğuk içiyorsunuz. Daha ne olsun. Buzlu badem olur ya. Bunlarda da böyle acı bakla turşusu oluyor. Birayla beraber bunu da isteyip güzel bir şekilde yiyebilirsiniz. Üçüncüm, tramvay hakkındaki yorumlarını alabilir miyiz şu an? Ya tramvay iyi, güzel, hoş da işte ayakta olduğun zaman çok anlamlı olmuyor. Çünkü hani düzgün izleyemiyorsun. Özellikle boy 1.80'den falan fazlaysa hiç anlamlı olmayacaktır. 1.63 dedi olmuyor arkadaşlar. Ben gıdalamam olmuyor. Yani oturmak gerekiyor şehrin yani yapısını anlayabilmek için. İzlemek lazım. Böyle keyifli olur. Oturmak için de Martin Monij'den binmek gerekiyor. Martin Monij'den de binebilmek için bayağı bir sıra beklemek. Bilmiyorum değer mi değmez mi? Ben olsam Lisbon'a hani tavsiye verecek olsam ilk başta Miradoro'lara giderim. Bolt'la yani Uber'le Bolt'la. Oradan sonra aşağı doğru yavaş yavaş gezerek giderim. Tramvayın gittiği güzergahlar zaten aynı. Aynen. Hem daha çok bir yerde oturursun, dinlenirsin falan böyle daha keyifli olur gibi geliyor. Aynen oturamıyorsanız keyif yok. Yani şu an bayağı belediye otobüsünden Hallice'yiz. Gördüğünüz gibi bayağı da kalabalık. Yani bitse de insek modundayız şu an. İneceğimiz durağı bekliyoruz. İzlenimlerimiz bu yönde arkadaşlar. Günaydın arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Sintra bölgesindeyiz. Lisbon'dan trenle yaklaşık 40 dakikalık bir mesafede yer alıyor burası. Tamamen böyle doğayla iç içe olabileceğiniz çok güzel UNESCO tarafından koruma listesi altına alınan bölgeleri gezeceğiz. Bunlardan bir tanesi Pena Palace. Pena Palace'a biz geçen sene gitmiştik ve inanılmaz bir sıra beklemiştik. Onun için Pena Palace'a bugün girmeyeceğiz. Ama onunla alakalı videoları, fotoğrafları şu an iliştiriyor olacağım. Onun dışında şu an başka bölgeleri vardı merak ettiğimiz, gidemediğimiz o bölgeleri sizinle beraber gezeceğiz. Size Sintra'ya geldiğinizde bu arkadaşı çok göreceksiniz. Buraya özgü bir ufak aperatif diyebilirim. Adı da Queijo da Sintra. İçerisinde yoğun bir şekilde peynir var. Onu böyle milföy hamuru gibi bir şeyi gördüğünüz gibi sarıp daha sonrasında eritip kızartmışlar. Şimdi Regaleira Sarayı'na geldik. Pena Palace'dan sonraki en meşhur yerlerden bir tanesi. Zaten Sintra diye yazdığınız zaman o ters kuleyi de göreceksiniz. Bu ters kulenin olduğu kısımdayız. Buraya bayıldım. Yani gerçekten Sintra nasıl bir yer biliyor musunuz? Sanki bir masal şehrine gelmişsiniz gibi. Her yerinden ayrı bir güzellik akıyor. Doğa desen var. Benim gibi doğayı seven bir insansanız tam size göre. Ters kulenin oraya geldik. Tam bir Instagram versus reality muhabbeti burada var. Bakar mısınız kuyruğa? Oh, gidiyor.
çıktık. Karanlık dünyadan aydınlığa tekrar çıktık. Güzeldi ya bence, yani yarım saat beklenir kendisini burada valla. Çok bu saraya mensup hissediyor arkadaşlar. Oturaklara bakın ya. Bu kadar güzel olabilir mi? İnsanın sürekli oturası geliyor ya. Bir dinlenesi geliyor. Zaten oh, yeşillik, ağaç, mis gibi havayı içinize böyle çekiyorsunuz yani. Arkadaşlar, Lizbon'a Haziran ayında geldiyseniz eğlencenin dibine vurma zamanı gelmiş demektir sizler için. Haziran ayı boyunca mahallelerin her bir noktasında partileyen birçok insanı görebilirsiniz. 12 Haziran gününü 12'ye bağlayan günse gördüğünüz üzere böyle Avenue de Liberdade meydanında mükemmel bir yürüyüşü yakalayabilirsiniz. Bugün 9'da başlayan bu etkinlik şu an gece saat 1 hala devam etmekte. Gördüğünüz gibi her mahalle çeşitli kostümler giymiş ve burada yürüyüşünü, gösterisini gösteriyor. Videosunu havalimanından gerçekleştiriyorum. Benim için biraz değişik duygular içeren bir kapanış videosu bu. Çünkü yaklaşık 1,5 yıl Lizbon'da yaşadıktan sonra artık bugün itibariyle Lizbon'dan ayrıldık. Daha fazla Lizbon'da yaşamayacağız. Biraz hüzünlü. Çünkü gerçekten çok güzel zamanlar geçirdim Lizbon'da. Özellikle çok güzel arkadaşlıklar edindim. Bütün arkadaşlarımı İnanılmaz özleyeceğim. Biraz buruk vedalar yaşadık. Lizbon gerçekten gezmesi de çok keyifli, yaşaması da çok keyifli, insanları da çok güzel bir şehir. Umarım size de biraz da olsa onu gösterebilmişimdir videoda. Sizin de umarım gelip buraya kendinizin görme fırsatı olur ve gerçekten benim gibi seversiniz. Seveceğinizi düşünüyorum genel anlamda. Umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Hepinizi öpüyorum. Hoşça kalın.